Herkese merhaba. Bugün sarayın en derinlerine iniyoruz. Topkapı Sarayı hikayeleri başlıyor. Perde arkasında binlerce kadının yaşadığı o altın kafeste resmi tarihe not düşülmemiş birinin hikayesini anlatacağız. Onların yükseliş hırsını, rekabetini, eğitimini ve en derin yalnızlığını. Anlatacağımız bu hikaye tamamen kurgusal karakterlere ve olay örgülerine sahiptir. Ancak cariyelerin günlük rutini, haremin katı hiyerarşisi ve saray protokolleri gibi bazı detaylar gerçek tarihi kaynaklardan ilham alınarak titizlikle inşa edilmiş ve kurgulanmıştır. Sarayın mermer taşlıklarında yankılanan o sessiz fısıltıları yakalamak ve bir nebze de olsa o dönemi anlayabilmek için izlemeye devam edin. Hazır mısınız? Haremin sırlar perdesi aralanıyor. Topkapı Sarayı. Burası imparatorluğun beyni. Ama yüksek surların ve gösterişli divanı Hümayun'un ardında bambaşka bir dünya saklı. Harem. Girmesi yasak, çıkması ise sadece bir fermanla mümkün olan altın yaldızlı bir kafes. Bizim hikayemiz bu kafesin en alt katmanında 16. yüzyılın en güçlü valide sultanlarının gölgesinde haremin en kalabalık yerlerinden biri olan Cariyeler Koğuşu'nda başlar. Adı Hüma, henüz 17 yaşında. Ne soylu bir aileye mensup ne de güçlü bir ağanın akrabası. O, Kafkasya'dan getirilmiş, eğitimi henüz tamamlanmamış, acemi bir cariye. Ancak gözlerinde yanan ateş, kaderinin sadece mermer taşları silmekten ibaret olmadığını bizlere fısıldar. Güneş, boğazın sularını henüz aydınlatmamışken, kalfa kadının disiplinli sesi mermer taşlıkta yankılanır. Kalkın, abdest vakti. Harem bu ses ile uyanır. Bu uyanış bir huzur değil, bir disiplin alarmıdır. Cariyeler koğuşunun loş ve basık havası, yüzlerce nefesin ağırlığıyla doludur. Haremde yaşam, ibadetle ve görevle başlardı. İlk iş cariyeler hamamına gidip aceleyle temizlenmek ve namaza durmaktır. Hüma, tahta ranzasından sessizce kayar. İlk iş cariyeler hamamına gitmektir. Burada hızlı ve sessiz olmak bir kuraldır. Aceleyle temizlenirken yüksek rütbeli bir cariyenin kulağına fısıldanan bir kelime Hüma'nın kulağına çarpar. Validenin mührü. Bu haremdeki en gizemli ve en güçlü semboldür. Hüma bu kelimenin önemini bilse de şimdilik sadece kulak kabartır ve susar. Haremde duymak zorunlu, konuşmak ise yasaktır. Acemi cariyelerin giysileri sade, temiz ve hiyerarşiyi belli eden formdadır. Saçları özenle örülür, kimsenin kimseye bir üstünlük taslamasına izin verilmezdi. Temizlik sonrası her cariye titizlikle hazırlanırdı. Ancak ipekli kumaşlar, danteller yoktur acemiler için. Onlar en sade giysileriyle güne başlardı. Hüma'nın bakışları koğuşun penceresinden cariyeler taşlığına kayar. Taşlıkta statüleri kendisinden yüksek olan kalfalar sabah görevlerini organize etmektedir. Hüma bir an bir hayal kurar. Bir gün o da bir usta kalfa olup bu taşlıkta emir verenlerden olacak mıdır? Temizlenme ve sabah namazının ardından günün ilk görevi sabah kahvaltısından önce cariyeler taşlığı, cariyeler koğuşları ve kadın efendiler taşlığının temizliğidir. Hüma elindeki ağır fırçayla mermer zemini ovarken adımlarına da dikkat eder. Mermerler sadece temiz olmak zorunda değildir. Üzerlerinde hiçbir iz kalmamalıdır. Çünkü sarayda bırakılan her iz bir hatadır ve her hata cezayı gerektirir. Hüma temizlik yaptığı sırada büyük kalfanın dairesinin önünden geçerken içeriden gelen gümüş ve gösterişli bir tepsi olduğunu fark eder. Anlaşıldığı kadarıyla tepsi, Haseki Sultan için hazırlanan özel bir şerbeti taşımaktadır. Ancak şerbetin yanında üzerinde sadece küçük bir kurutulmuş gül yaprağı duran boş bir kağıt parçası vardır. Hüma,
bu gül yaprağının bir mesaj olduğunu anlar. İşte bu sessiz şifreler haremin asıl dilidir. O, kendi gözlemiyle öğrendiği bu bilgiyi sessizce zihnine kaydeder. Bir acemi için gözlem, hayatta kalma sanatıdır. Bunun yanı sıra haremin koridorlarında bir fısıltı dolaşır. Valide Sultan'ın dairesinde yeni bir ikbalin, yani sultanın gözdesinin doğumu kutlanıyormuş. Rekabet, nefes almak kadar doğaldır burada. Her doğan yeni bir şehzade ya da sultan, haremdeki güç dengelerini baştan yazar. Hüma, bu fısıltıları dinlerken bile parlayan mermere daha güçlü basar süpürgesini. Öğle vaktinden öncesi eğitim vaktidir. Harem, genç kızları sadece tek bir yönde değil, aynı zamanda sanatkar ve entelektüel kişiler olarak yetiştirmeyi amaçlar. Yani sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda erkeklerin eğitim gördüğü Enderun Mektebi gibi, harem de kızların en ince ayrıntısına kadar eğitildiği bir okuldur. Her cariye bir sanat öğrenmek zorundadır. Hüma'nın talihi onu musiki ve hüsnihat derslerine yönlendirmiştir. Ve Hüma, musiki dersi için meşganeye geçer. Hüma'nın tutkusu kanun çalmaktır. Parmakları kanunun tellerine değdiğinde ait olduğu topraklardan, özgürlüğünden ve hayallerinden getirdiği hüzün makamlarla dile gelir. Usta kalfa elindeki yay ile cariyelere makamları öğretirdi. Bir cariye muhakkak zarafet, incelik, sanat ve edebiyat bilmek zorundaydı. Meşkaneden yükselen ud ve kanun sesleri Hüma'yı oldukça mutlu eder ve öğrenme isteğini pekiştirirdi. Ancak bu dersler bir noktadan sonra sanatsal bir keyif değil, şiddetli bir rekabet arenasına dönüşürdü. Hüma'nın yanında musiki dersi alan diğer cariye Dilruba, aynı zamanda Hüma'nın haremde en büyük rakibidir. Dilruba, haremde bir kalfanın yeğenidir ve ayrıcalık görme avantajına sahiptir. Ustaları yani hocaları makamları öğretirken Dilruba bilerek kanunun tellerini sert çalmaya başlar ve Hüma'nın dikkatini dağıtmaya çalışır. Hüma ise bu küçük oyuna gelmez. O, sanatının saflığına güvenir. Çünkü en gerçek ses elbet bir gün açığa çıkacaktır. Öğle namazından sonra daha pratik becerilerin öğrenildiği nakışhaneye geçilirdi. Biçki, dikiş, nakış. Bunlar bir cariyenin çeyizinin ve yükselmesinin anahtarıdır. En maharetli olanlar sultanın ve valide sultanın özel giysileri üzerinde çalışmaya hak kazanırdı. Bu dersler sırasında cariyeler genellikle kendi aralarında fısıldaşırdı. Hüma iğnesini kumaşa batırırken bir yandan da zorunlu Osmanlıca ve Farsça derslerini dinlerdi. Çünkü Topkapı Sarayı'nda dil, hayatta kalmanın ilk şartlarından biridir. Usta kalfalar cariyelere ezberden Farsça şiirler okur ve Osmanlı edebiyatından hikayeler anlatırdı. Hüma tüm bu eğitimlere gerekli ihtimamı gösterirdi. Zira sarayın kuralı şudur: eğitimli ve terbiyeli olan yükselişin kapısını aralar. Hüma'nın özellikle Fars şiirine ilgisi vardı. Bu ilgiyi usta kalfalar onlara şiirler okurken keşfetmişti. Şiirleri dinlerken adeta kendinden geçiyor, zamanın nasıl aktığını anlamıyordu. Bu ilgisi onu gizli bir ritüel yapmaya itmişti. Hüma, biçki, dikiş, nakış dersi esnasında bu gizli ritüeli yapıyordu. Zamanında Valide Sultan'ın eski kütüphanesini temizlerken bir İran şairinin küçük bir şiir kitabını fark etmişti. Bu şekilde odadan izinsiz kitap almak kesinlikle yasaktır. Ancak Hüma, merakına ve öğrenme isteğine yenik düşüp aldığı ve dikiş yığınının altına gizlediği bu kitabı her fırsatta okumaya başladı. O gün ise kitabı okurken bir dize dikkatini çekti. Kader sadece elindeki ipi kesmeyi seçenindir. Bu, onun isyanının ve umudunun sessiz bir çığlığıdır. Öğle yemeği vakti geldiğinde haremin hiyerarşisinin en somutlaştığı an olurdu.
Matbaa amireden yani büyük saray mutfağından gelen yemekler statüye göre dağıtılırdı. Hüma ve diğer acemiler en sade yemeklerle en alt kademede yer alırdı. Sofrada en ufak bir israfa, gürültüye veya edep dışı davranışa izin verilmez, gözetim daima üst düzeyde olurdu. Usta kalfa ve haznedar usta her an her şeyi izler ve cariyelerin gelişimini gözlemlerdi. Bu sırada Haseki Sultan'ın dairesinden gelen bir görevli, Haseki Sultan'ın yemeğini tatmak için özel bir gümüş kaşık ister. Bu küçük detay, o Haseki Sultan'ın saraydaki nüfuzunun arttığının ve zehirlenme korkusunun ne kadar yüksek olduğunun sessiz bir göstergesidir. Yemek sonrası kısa bir istirahat ve ardından tekrar göreve dönme zamanıdır. Bu istirahat anları, cariyelerin birbirleriyle en gizli fısıltıları paylaştığı, ittifakların kurulduğu ve rakiplerini gözlemlediği anlardır. Hüma bu sessiz savaşa her gün şahit olurdu. Bazı cariyeler Valide Sultan'a daha yakın olabilmek için birbirleriyle yarışırken bazıları ise Haseki Sultanlara yakın olabilme hayalleri kurardı. Öğleden sonra Hüma'nın görevi değişmiştir. O artık daire sahibi cariyelerden biri olmaya adaydır. Yani Valide Sultan'ın veya Haseki Sultan'ın özel dairelerine hizmet eden cariyeler arasına girmeye adaydır. Henüz bu seviyeye gelmese de bu ilerleyiş onu güzel bir noktaya vardıracaktır. O gün görevi Valide Sultan'ın en güvendiği usta kalfanın dairesine su taşımak ve temizlik yapmaktır. Bu tehlikeli ama cazip bir görevdir. Büyük kalfanın dairesinde sarayın bilinmeyenleri, siyasi fısıltıları ve hazine sırları dolaşırdı. Hüma kulağını odadaki fısıltılara yöneltir ve kimseye fark ettirmeden pür dikkat dinler. Çünkü haremde bilgi altından daha değerlidir. O an kalfanın dairesinde sultanın elçiye vereceği hediyeler konuşulurken Hüma duyduklarını ezberler ve zihninin en derin yerine mühürleyip saklar. Haremde bilgiyi doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak hayallerine doğru giden yolun ilk adımıdır. Haremde işler yoğun bir şekilde devam ederken ikindi vakti gelir ve namazlar eda edilir. Sonrasında ise işleyiş aynı şekilde devam ederdi. Ve artık akşam olmuştu. Akşam namazı ve yemeğinden sonra bazı özel günlerde olduğu gibi haremin en büyük ve gösterişli salonu olan hünkâr sofasında eğlence düzenlenir, haremin karanlık disiplinini hünkâr sofasının altın yaldızlı ihtişamı kaplardı. Böyle geceler harem halkının yanı sıra padişahın, valide sultanın ve tüm Haseki sultanların katıldığı eğlence gecesidir. Gün batmaya yaklaştıkça haremin atmosferi değişir. Gündüzkü disiplin, akşamki eğlence ve gösteri hazırlığına dönüşürdü. Her şeyin kusursuz olması gerekirdi. Hüma ise o akşam çok sevdiği kanunu çalacak ve sanatını icra edecektir. Bunun için en güzel entarisini giydi ve saçına kokulu yağlar sürerek özenle hazırlandı. Hüma ve musiki grubundaki arkadaşları Valide Sultan, Haseki Sultanlar ve diğer kadın efendilerin önünde yerini aldı ve eğlence başladı. Dans, şarkı ve gölge oyunları. Bu sırada Hüma'nın müzik aletini çalarken yaptığı makamlar tüm dinleyicileri etkiler. Çaldığı parçalar sadece notalar değil, memleket hasretiyle beslenmiş isyanın ve umudun makamıdır. Yatsı namazından sonra herkes dairelerine çekilir. Hüma, yorgun ama zihni uyanık, günün son görevine gider. Görevi, Valide Sultan'ın dairesine su ve kokulu yağlar götürmektir. Hüma görevini yerine getirmek için kalfa ve birkaç cariye eşliğinde koridorda Valide Sultan'ın odasına doğru ilerlemeye başlar. Bu sırada koridorda kara ağaların nöbet devriyesi sessizce ilerler. Onların varlığı haremin dış dünyadan ne kadar izole olduğunun sürekli bir hatırlatıcısıdır. Hüma, Valide Sultan'ın dairesinin önündeki bekleme odasında beklerken içeriden Valide Sultan'ın sesi gelir. Hüma bu sese kulak kabartır ama kimseye belli etmez. Valide Sultan bir kalfaya alçak sesle emir vermektedir. Mühür basıldı. Sabah erkenden Sancak Bey'ine yola çıksın. Kimse bilmeyecek.
Hüma bu bilginin gerçekten bir sır olduğunu anlar. Bu bilgi artık onun sadece bir cariye değil, sarayın en önemli sırrının taşıyıcısı olduğunu göstermektedir. Valide Sultan'ın odasına girmeden kapıdan Ketüda kadın cariyelerin elinden su ve çeşitli yağları alır. Valide Sultan'a götürür. Hüma ve diğer cariyeler ise haremin ıssız koridorlarından koğuşlarına doğru yürürler. Koğuşuna dönen Hüma nihayet tahta ranzasına uzanır. Koğuştaki diğer cariyelerin düzenli nefes alıp verişleri arasında o uykusuzdur. Zihninden gün boyu duyduğu her şeyi geçirir. Bir Haseki Sultan'ın isteği, bir Valide Sultan'ın emri ve kanunun tellerindeki makamlar. Bu detaylar onun ileride atacağı adımların adeta haritasıdır. Hüma uykuya dalmadan önce elini boynuna götürür. Orada Kafkasya'dan gelirken yanına aldığı küçük obsidyen taşlı bir kolye vardır. Bu kolye onun geçmişidir. Ancak şimdi onun geleceği altın kafesin içindedir. O gece Hüma rüyasında ne kanun çalmayı ne de mermer silmeyi görür. Rüyasında Valide Sultan'ın en yakınında olduğunu ve Valide Sultan'ın dairesinden çıktığını görür. Sırtında zarif bir kaftan ve başında sadece usta kalfaların taktığı başlığın olduğunu da görür. Artık hayallerine ulaşmıştır. Hüma haremde usta kalfa olmuştur. Hüma'nın gözleri karanlıkta bir anda açılır. Yükselişin başladığını bilir. Bu rüya onun hayallerini yaşaması için bir motivasyon haline gelmiştir. Haremde geçen bir gün sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda gerektiği yerde konuşup gerektiği yerde susmak ve zarafetinden ödün vermemektir. Burada hikayemizin sonuna geldik. Bu hikayenin hangi kısmı sizi en çok şaşırttı ve heyecanlandırdı? Yorumlarda belirtin. Eğer siz de bu tür tarihi hikayeleri merak ediyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.